Ukrayna beni mental olarak, psikolojik olarak gerçekten çok yordu. Saldırı o kadar stratejik bir günde yapıyor ki Zelenski'nin NATO görüşmelerinin olacağı günün gecesi bu bomba saldırısı gerçekleşiyor. Ben o gün geldim Kiev'e. Size şunu söyleyebilirim, gerçekten çok korkutucuydu. O füzenin indiğini, ben buradan 7-8 kilometre ötedeyim. Benim kaldığım hostelde bina sallandı. Bu kadar açık ve net şekilde söylüyorum size, ben uzun zamandır böyle korktuğumu hatırlamıyorum. Burada yaşayan insanların halini, o an yaşadığı korkuyu düşünmek bile gerçekten çok zor. Saldırılar gece 12 gibi başladı. Küçük küçük saldırılar, drone saldırıları. Belli yerden ateşlenen hava savunma sistemi, bildiğin patlatıyorlar. Patlatıyorlar dronları. Patlatamadıkları bu binaya girdi. Ama bu gittiğimiz binaya direkt İran yapımı füze saldırısı oldu. Ama gece 2.30-3'e geliyordu. Yataktan zıpladım korkudan. Sonra da uyuyamadım zaten. Если вы разрешаете, могу зайти туда? Спасибо. Заходь, чаем сейчас вам зробимо. Чайник є. Evet. Görüyorsunuz. Bomba girmiş binanın en alt katından. Şu an sizlere bu görüntüyü veriyorum. Bilmiyorum. Gerçekten çok zor. Şu an biraz önce bana kapıda "Buyur sana içeride çay ikram edelim" diyen hanımefendinin, beyefendinin fotoğrafları. Evet, görüyorsunuz. Şu an patlamanın olduğu 2 gün önce 23 Haziran 8 kişiye mezar olan binanın içerisindeyiz. Gördüğünüz üzere dostlar, çekimimizi gerçekleştiriyorum. Adımlarımız yankılanıyor. Bu ev artık bir ev değil. Sessizliğin duvarlara sinmiş hali. Kapısı paramparça. Eşiğinde hala bir ayakkabı. Tek. İçeri girdiğimizde nefes almak bile ağır. Havada yanık kokusu var. Toz, iz ve unutulmuş anılar birbirine karışmış. Bir zamanlar duvarlarda çocuk resimleri vardı. Şimdi o duvarlar yok. Bir köşede yere düşmüş bir oyuncak ayı. Gözleri kopmuş. Ama hala sarılmak ister gibi kollarını açmış. Yanında bir hikaye kitabı. Masalın sonu artık yok. Mutfak. Sanki yarım kalmış bir sabahın ortasında donmuş. Devrilmiş sandalyeler, yere saçılmış tabaklar. Bir fincan hala masada. İçine toz dolmuş. Belki dakikalar önce çay vardı. Belki gülüşmeler vardı. Koridorun sonunda kırık bir aynada yansıyan gökyüzü. Mavi değil, gri. O aynada ne yüzler gördü bu ev. Şimdi hepsi dağılmış, rüzgar gibi geçmiş. Ve burada 8 insan artık yok. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar. Suçsuz, günahsız, sıradan hayatların sahipleri. Bir gün öncesine kadar nefes alıyorlardı. Şimdi isimleri bile tozun içinde. Savaş, kelimelerle anlatılmayacak kadar anlamsız. Hiç tanımadığımız insanların evlerine, hikayelerine, nefeslerine bu kadar kolay dokunabilmek nasıl bir akıl tutulmasıdır? Bir füze, bir saniyede, yıllarca kurulan bir hayatı silebiliyorsa buna nasıl insanlık denir? Bu sessizlik, bu gürültülü çığlık aslında. Duvarların arasına sinmiş o çığlık kulaklarımızda yıllarca kalacak.
Ve biz burada dururken biliyoruz ki başka şehirde, başka evlerde de bu aynı hikayeler yaşanıyor. Her patlama sadece taşları değil, insanın içini de parçalıyor. Bitsin artık savaşlar. Ölmesin artık masum insanlar. Kiev, Ukrayna. 8 kişinin öldüğü 23 Haziran 2025 tarihli saldırının olduğu binadan sizlere bu çekimleri yapıyorum. Füzenin girdiği tam bloğun önündeyiz ve girebildiğim kadar birinci kata girmeye çalışacağım. Kimsenin acısına saygısızlık yapmak istemiyorum. Ve gördüğünüz üzere eşyaları şurada. Televizyonu var büyük ihtimalle. Burada koltuğu. Ukrayna'nın klasik tek odalı bir oda, tuvaleti, şurası mutfağı, tek odalı küçücük bir dairenin içerisindeyiz. Badminton için raket almış, daha filesinden çıkarmamış. Allah'ım, hayat ne kadar zor. Şuna bakar mısın? Hiçbir şey yokken, gece uyurken şuradan gelen bir füzeyle hayatın değişiyor. Görüyorsun. Şu anda yan komşuya giriyorum. Küçücük bir ev. Ne pencere kalmış, ne kapı. Şu an gerçekten zorlanıyorum. Evin halini kendiniz görüyorsunuz. Diğer yere girelim. Darmadağın olmuş bir yer daha. Evlerin hepsi küçücük. Allah'ın parfümleri, gözlükleri. Burada televizyonu varmış. Bu girdiğin 4. daire. Görüyorsun. Pencere namına bir şey kalmamış. Evet dostlar. Bakın. Hiçbir şey yokken ya, gece birden uykunda geliyor bomba, dibine giriyor ve bu binanın içerisinde 8 kişi hayatını kaybediyor. Evet dostum. Ne düşünüyorsun?